Selamlar. Önceki videonun sonunda bahsetmiştik. Bir tane oyun projesi oluşturacağım demiştim ve bunun üzerinden Unity'yi anlatacağım demiştim. Aslında aklımda olan bir tane basit bir hyper casual oyun projesi başlatıp bunun oyun tasarım dokümanını oluşturup size ilk başta bu oyun tasarım dokümanını gösterip sonra da oyunu yapmaya girişmekti. Fakat bir hyper casual oyunun video serisi için yeterli olamayabileceğini düşündüm. Bu sebeple biraz daha casual bir oyun tasarladım. Sonra dedim ki işte ben bunun bir oyun tasarım dokümanını oluşturayım. Tabi oyunu tasarlarken aklıma gelen bütün fikirleri önce bir not aldım. Bu Word belgesi de aslında aldığım notların belgesi. Hani bakmayın adının GD'de olduğunu, aslında bir oyun tasarım dokümanı değil, belgeyi düzenlemedim. Ki oyun sistemleri içerisinde birçok eksiklikler bulunmakta. Hani kararlaştırmadığım daha birçok şey var. Şimdilik hani bundan sonraki süreçte bu projenin oyun tasarım belgesini oluşturduktan sonra oyun yapımı videolarına geçmeye başlayacağız. Peki ben bu notları neden önceden gösteriyorum size oyun tasarım belgesini oluşturmadan önce? Onun sebebi de aklıma şöyle bir fikir geldi. Video yapımı sırasında oyun tasarım belgesi üzerinden videoların sonlarında veya ortasında bir yerde artık oyun tasarım belgesi üzerinden yaptığımız kısımları hem oyun tasarım belgesinde göstereceğim hem yapım sırasında nasıl yapıldığını göstereceğim. O sebeple bir ön bilgilendirme videosu olmasını istedim yapacağımız proje için. Oyunun adını daha belirlemedim. İşte belli başlı notlarım mevcut. Belli düşmanları yenerek yeteneklerini aldığımız bir yetenek toplama sistemi olan bir oyun olacakmış. Yani içinde belli bir koleksiyon mekaniği bulunduracak. Oyunun ana bir senaryosu olmayacakmış ve farklı mapleri de olmayan roguelite-vari bir yaratık kesme oyunu olacak demişim. Nedir bu roguelite? Roguelite'ı açıklamak için önce bir roguelike olanı açıklayalım. Roguelike oyun türleri rock benzeri demek. Yıllar önce, yani emin değilim, 40-50 yıl kadar önce falan Rock adında bir oyun çıkmış ve oyunda hani ölünce bütün her şeyiniz sıfırlanıyor. Oyunun save mekaniği yok gibi düşünebilirsiniz. Fakat oyunu oynamanın birçok farklı yolu mevcut. Bu sebeple de içerisinde sanırım birçok rastgele oluşan mekanikler var, durumlar var. Bu sebeple de siz her bir oyuna en baştan başlayışınızda farklı bir deneyim elde ediyorsunuz. Roguelite ise siz bu deneyimleri elde ederken yine bir şeyler kazanmaya devam ediyorsunuz. Hani oyuna başladınız. Mesela oyun sürecinde git oyunun ortalarına doğru oyunu bitiremediniz ve öldünüz. Hani bütün her şeyinizi kaybetmiş olmuyorsunuz. Atıyorum topladığınız paralar kalıyor. Onunla karakterinizi güçlendiriyorsunuz gibi düşünebilirsiniz. Yani her şeyi sıfırdan başlamak yerine en azından önceki oynadığınız oyun sürecinde topladığınız bazı şeyleri tutup sonraki runlarınız için bunu bir avantaj olarak kullanabiliyorsunuz. Devamında ise yeteneklerin verdiği hasarlar oyuncunun karakterinin yatkın olduğu özelliğe göre hesaplanan bir oyun demişim. Ve mümkün olduğu kadar dengeli bir oyun yapılıp ilerleyen dönemde de multiplayer olma yoluna gidecek demişim. Yani oyunu tasarlamadan, daha tasarımına başlamadan oyunun bir multiplayer özelliği olması gerektiğini şimdiden belirledim ki oyunun dövüş mekaniklerini, savaş mekaniklerini mümkün olduğu kadar dengeli yapacağım. Hani dikkat edeceğim yapım sürecinde ki multiplayer olma kısmında hani bozuk bir oyun build'i olmasın, karakterli build'i ve oyunun multiplayer kısmı sıkıcı hale gelmesin diye. İşte genel oynanışı oyuncunun karşısında telefon için çıkacak bir oyun olacak bu arada. Oyuncunun karşısında bir adet yaratık olacak ve oyuncunun karakteri olacak. Oyuncunun karakteri 3 adet karede durabilecek, sağa ve sola gidebilecek, işte hareket edebilecek. Yaratıklar belli karelere böyle yetenekler uygulayarak o kareleri bloke edebilecek veya oyuncunun üzerinde durması için dezavantajlı duruma getirebilecek. Mesela burada ateş benzeri bir görsel çizmişim. Mesela oyuncu soldaki karede durduğu sürece canı azalabilir oyuncunun.
Belli başlı özelliklerde, mesela çeviklik özelliğinde yönelen bir oyuncu 3 kare yerine 6 karede ilerleyebilecek demişim. Belli başlı defansif mekanikler olacak demişim. İşte bunların bir kısmı belli bir sayıda gelen saldırıyı engellerken bir kısmı gelen bütün otomatik saldırıları engelliyor. Ama işte alan etkili hasarlara karşı zayıf. Bir kısmı ise her türlü şeye karşı etkili. Burada saldırı şeyleri mevcut. İşte düz otomatik saldırı, yandan saldırı ve alan etkili saldırı olarak. Single player kısmı için eğer oyuncunun karşısında tek bir tane yaratık varsa büyük bir ihtimal onu yapabilirim. Oyuncu sağda da olsa solda da olsa saldırılar otomatik yaratığı hedefleyebilir. Oyuncunun karşısındaki yaratığı. Fakat birden fazla yaratık varsa oyuncu düz bir şekilde otomatik saldırılarını gerçekleştirir. İşte alan etkili saldırılar olacak demişim. Şu tarz bir şey çizmişim. Yaratıkların bulunabileceği pozisyonları belirlemişim. Hani boss dediğimiz güçlü yaratıklar sadece ortada bulunabilecek. Diğer yaratıklar bu 5 karenin herhangi bir birinde bulunabilir. Burada da güç sistemini tasarladım. Şu yanlış olması lazım. Doğrusu şuradaki gibi olacak. Burayı yanlış yazmışım. Resme dikkat etmeyin. İşte normal RPG oyunlarından aşina olduğunuz strength yani güç, kuvvet, agility yani çeviklik ve intelligence yani zeka olacak. 3 ana özellik oyuncunun yönelebileceği. Ve oyuncu bu özelliklerden tek birine yönelmekten ziyade 2 özelliğe birden yönelebilecek. Yani mouse'umla üzerinde durduğum yerde bir build yapabilir. Atıyorum hem strength hem intelligence özelliklerini içeren bir build, bir karakter oluşturabilir. Burada da onunla ilgili notlarım var işte. Oyuncu 3 ana özellikten birine bağlı olabilir veya hem zeka hem güç gibi 2 ana özelliğe de bağlı olabilir diye. Fakat 3 ana özelliğe bağlı olamaz demişim oyuncu için. Altına da dot düşmüşüm. Hani düşmanlar için yani yaratıklar için falan bu değişkenlik gösterebilir. Yani 3 ana özelliğin yeteneklerini de kullanan düşmanlar falan oluşturabilirim. Burada farklı durum efektlerinden falan bahsetmişim işte. Hasar yiyen kişi stun, yavaşlatma, yani sersemletme, yavaşlatma, yanma gibi durum etkilerine bırakan elementel saldırılar falan olabilir demişim. Burada ise o özelliklerin oynanış stilleri mevcut. Hani benim istediğim herhangi bir özelliğin işte kuvvet diyelim. Onun kendine has bir oynanış stili olsun. Kuvvet boyutlarının işte zekanın kendine has bir oynanış stili olsun. Çevikliğin kendine has bir oynanış stili olsun. Hani bu şekilde bir oyun tasarlamak istediğim için önceden hani aşağı yukarı nasıl bir oynanış stillerine sahip olacaklarını önceden belirlemek istedim. Ve oyuncular aynı anda 2 özelliğe birden yönelebilecekleri için yaptıkları o boyutlarda da bu oynanış stillerini kombine eden bir oynanış sunmasını istiyorum yaptıkları boyutların. O sebeple bunlarla ilgili bazı şeyleri burada notunu almışım. Yetenek ağacı demişim. Biraz önce gördüğünüz o şey üzerinde belli başlı kutular koydum. Buraya 1, 3, 4, 5 falan yazmışım işte. Bunları gibi düşünebilirsiniz. İşte diyelim ben oyunculara totalde maksimum 10 yetenek puanı kullandırmak istiyorum. Oyuncular burada seçim yapacaklar. 1 puan güç kısmına verdiği zaman ilk yetenek açılacak. 3 puan verirse 3 yetenek açılacak. Aynı zamanda çevikliğe de buradan puan verebilir. Veya ortadan bir yere de puan verebilir. Mesela çeviklik ve kuvvetin tam ortasına puan verirse buraya giden 1 puanın yarısı kuvvet kısmına gidecek, yarısı çeviklik kısmına gidecek. Ve oyuncunun karakterinin buna göre özelliklerini belirleyecek buraya verilen puan. Burada durum etkileri demişim. İşte diğer oyunlardan aşina olacağınız yanma, donma, elektrik, sersemletme, zehir gibi. Buraya örnek bir grafik koymuşum. Şu düşman grafiğini Stable Diffusion'dan oluşturdum. Arka plan grafiği LoL'ün TFT modundan bir kare alıntı. İşte burada pozisyonları falan koymuşum. Aşağı yukarı savaş şeyi bu şekilde olacak demişim.
belirlemişim bunu. UI tasarımı demişim. Hani ilk oluştururken biraz şey gözüküyordu. Hoş gözüküyordu. Gerçi bir yapıp bakmak lazım, hala hoş gözükebilir. Şu anda ama emin değilim. Değişiklik gösterebilir bu. Yani ilk tasarlarken biraz mantıklı gelmişti bu tasarım. İşte burada oyuncu oyuna girdiği anda oyuncunun karakteri görünecek. Play butonu olacak. Çevrim içi play butonu olacak. Fakat belli bir seviyeye kadar gelmeden oyuncu oyunda bu çevrim içi play butonu aktif olmayacak. Yani önce bir karakterinin önce bir tutorial kısmına geçmesi lazım. Biraz yetenek puanı toplaması lazım. Kendi karakterini oluşturabilsin. Altta karakter ve mağaza diye butonlar koymuşum buraya. İşte karakter kısmına gelince 2 adet daha bunun şey olacakmış. Yetenek ağacı ve kostümler diye. Kostümler kısmına girince hem ön yüzü hem arka yüzü gözükecekmiş oyuncunun karakterinin. Buraya da işte envanterinde bulunan kostümleri falan listelerim büyük ihtimalle. Yetenek ağacına girince de oyuncu burada yetenek ağacını görecek. Buradan kendi puanlarını yetenek ağacında harcayabilecek, yetenek puanlarını. Sayfalar olacakmış 1, 2, 3, 4 diye falan. Belki sayısını arttırabiliriz. Yani yetenek sayfaları ve oyuncu buradan yaptığı boyutları kayıt edebilecek. Burada herhangi bir bölümü seçtiği zaman oyuncu aynı şekilde o bölümün yeteneklerini gösteren bir sayfa açılacak. O sayfadan yeteneği seçerse de yeteneğin saldırı puanı, istediği enerji miktarı, cooldown'ı gibi bilgiler verilecek oyuncuya. Ufak bir video veya GIF tarzı bir şey olacak yetenekle ilgili. Ve altında da yeteneğin basit bir açıklaması olacak. Overwatch'taki ulti doldurma mekaniğini düşünebilirsiniz. Oyunda da şey düşündüm. Eğer bir oyuncu rakibe hasar verdiği zaman belli bir miktar enerji kazanacak. Hani vuruşu isabet ettiği zaman belli bir miktar enerji kazanacak. Ve yeteneklerini de bu enerji miktarlarına göre kullanabilecek. Buraya yetenekler deyip boş bırakmışım. Yetenekleri daha tasarlamadım. Ekleyip kendime şeyler belirlemişim. İşte oyuna ırklar eklenebilir demişim. Mesela atıyorum bir tane şeytan ırkı eklenebilir oyuna ve şeytan ırkının özelliği ırksal olarak çeviklikleri bir azken kuvvetleri bir fazla olabilir. Burada hasar sistemi formülize edilmesi gerekiyor demişim. Çünkü oyunun dengesini korumak için. Çünkü en sonunda projenin oyunun bir multiplayer modunun olmasını istiyorum. O sebeple bir not düşmüşüm buraya. Hasar sistemini de formülize ettim. Bir tane Excel'im mevcut. Excel tablosu oluşturdum bir tane. En azından hani skill'leri daha oluşturmadım ama ot atak kısımları için, boyutlar için yaptığım bir formülizasyon var. Onu da göstereceğim birazdan. Skill'ler hasar sistemine göre ayarlanacak demişim. Tutorial multiplayer açılana kadar single player kısımları falan ayarlanacak demişim. Hani sizin de gördüğünüz gibi belgede birçok şey eksik. İşte şu anki ilk amacım bu eksiklikleri tamamen tamamlayıp bunu düzgün takip edilebilir bir kılavuz haline getirerek oyun tasarım belgesini oluşturmak. Oluştururken tabii bütün detayları hallettikten sonra bir önceki videomuzdaki gibi bu tasarımlar üzerinde nasıl daha mantıklı değişiklikler yapabilirim gibi daha bir süre düşünüp kafa yormam gerekiyor. En sonunda karar verdiğim zaman evet ben bu projeyi yapacağım dediğim zaman projeye başlayıp oyun yapım videolarına geçeceğiz. Şimdi ben size buradan şey göstereyim. Bu yaptığım hasar sistemini göstereyim. Burada gördüğünüz gibi kuvvet, çeviklik ve zeka şeylerimiz mevcut. Burada da ara şeyler mevcut. O yetenek ağacından hatırlayacağınız üzere. İşte kuvvet ve çevikliğin tam ortası bir puanın yarısının kuvvete, yarısının çevikliğe gitmesi demek. Burada bu özelliklerin sağladığı, karakter özelliklerine sağladığı çarpanlar mevcut. İşte kuvvete verilen bir puan karakterin direkt kendisine 1.3 saldırı gücü olarak gidiyormuş. Kuvvete giden her bir puan. Diyelim ki ben bir karakter build'i oluşturdum ve ona da yetenek puanım var. Buradan ben bütün yetenek puanlarımı kuvvete verdim diyelim. Burada bir tane kontrol oluşturdum. Karakterimin özelliğini gösteriyor. K dediği kuvvet. Ve burada da karakterimin güçleri otomatik olarak oluşuyor. Tamamen buraya göre 10 puanımın onu da kuvvete verdiğim için saldırı gücüm 15, 13.
Atış hızım 5,5, enerji yenilemem 10 ve hareket hızım 5,5 olarak oluştu. Diyelim ki ben puanlarımın yarısını kuvvete, yarısını da çevikliğe gitmesini istiyorum. Hani 10 puanımı da tam o aradaki kısma verdim. Ona göre oluşuyor. İstersem şöyle de yapabilirim. Şurada görebilirsiniz zaten. 5 kuvvete gitmiş, 5 çevikliğe gitmiş. Yani istersem tıpkı oyunda da olacağı gibi burayı şu şekilde de yapabilirim. Direkt 5 kuvvetin ana kendi noktasına, 5 de çevikliğin ana noktasına puanlarımı dağıtabilirim. Ve yine burada aynı şeyleri görebilirsiniz. Özellikleri. Burada ise hiçbir yetenek puanının etkisi oluşturulmadan girdiğim temel özellikler mevcut karakteri. Hani temelde bir saldırı gücü olacakmış, atış hızı 50 olacakmış, enerji yenilemesi 1, hareket hızı 50 olacakmış. Bu atış hızı ve hareket hızı neden yüksek? Bunu şey gibi düşünebilirsiniz. Hani 50 saniyede bir kere atış yapabiliyor. 50 saniyede bir kere sağ veya soldaki kareye gidebiliyor gibi düşünebilirsiniz. Tabi yetenek puanları verildikçe bunlar düşecek. Buradaki gibi yaklaşık 4-5 saniyede bir atış yapabilir veya 5 saniyede bir hareket edebilir gibi olacak. Şurada da bir adet oto atak sistemi mevcut. Hani şeyleri karşılaştırdım. Karşılaştırmasını yapabilmek için bu itlerin. Hani mesela ben geldim 5 kuvvet, 5 de çeviklik puanı olan bir build'in özelliklerini alıp buraya yazacağım. Saldırı gücü 11. Zaten buraya 11 yazmışım. Atış hızını düzenleyelim. 4,7 diyelim. Sürate gerek yok. Enerji yenilemesi 9,5. Hareket hızı da 5. Hareket hızını da 5 yazdım burada. Şimdi ikinci bir karakter daha oluşturalım. Mesela bu da şey olsun. Tamamen bütün puanlarını zekaya vermiş olsun. Burası tamamen multiplayer kısmı için aslında. Hani oyunun dengesi için hasar sisteminin. Buraya da ne demişiz? Saldırı gücü 11. Atış hızı 5,5. Enerji yenilemesi 13. Hareket hızı da 6,25. Şimdi bu iki karakter kapıştığı zaman birinci karakterin ikinci karakteri öldürme süresi 42 saniyeymiş. 42,5-43 saniye arası bir şey. İkinci karakter ise birinci karakteri sadece oto ataklarla 50 saniyede öldürebiliyor. Yani burada sadece oto atak mevzusunda birinci karakter kuvvet ve çeviklik karışımı olan bu zeka build'ine karşı daha önde demek. Fakat bu süre zarfında kuvvet ve çeviklik karışımı olan build 86 enerji yenilerken diğer build 118 enerji yeniliyormuş ve atıştan kaçabilir diye bir kısım var burada da. Burada da bu şunu temsil ediyor. Bu savaş bitene kadar zeka build'i karşısındaki build'in 6 adet atışında otomatik saldırısını doşlayabilir. Diğeri ise 8 adet otomatik saldırısını doşlayabilir demek. Hani bu buralar tamamen bana fikir vermesi için. Burada da işte belirtmiştim galiba ama verdiğim oranları görebilirsiniz. Bir de şeye bakalım. Bütün puanlarını kuvvete veren ve bütün puanlarını çevikliğe veren iki build arasındaki farka bakalım. Hani biraz da anlaşılır olabilir. Hop, şuraya 100 yazmışız. Şuraya 10 yapalım. 13 dedik. Saldırı gücü 13. Atış hızı 5,5. Enerji yenilemesi 10. Hareket hızı 5,5. Birinci karakter. İkinci karakterimize de bütün puanları çevikliğe gitsin. Saldırı gücü 9. Atış hızı 4,1. Yanlış yazdık. Enerji yenilemesi 13. Hareket hızı da 4,5 diyelim. Burada iki build arasındaki farkı gördüğümüz zaman yine kuvvet karakteri 3 saniye gibi bir farkla çeviklik karakterini daha hızlı öldürüyor. Aynı şekilde enerji yenilemesi de daha fazla. Kuvvet karakterinin bir miktar daha fazla enerji yeniliyor yaptığı otomatik saldırılarıyla. Fakat çeviklik karakterinin kuvvet karakterine göre 2 adet daha fazla kaçış şansı bulunuyor. Yani
Burada çeviklik karakteri herhangi bir otomatik saldırısını doşladığı anda kuvvet karakterinin öne geçmiş oluyor ve bu fight'ı büyük bir ihtimal tek bir fazladan kaçınmayla çeviklik karakteri kazanıyor demek. Ama onun dışında kuvvet karakteri düz otomatik saldırılar için yaptığımız ufak simülasyonda daha önde. Birkaç tane daha şeyin farklı görsellerini almıştım. Onları da birazdan ekrana getiririm. Ve bazı şeyleri şey yaparım. İngilizceye çeviririm yazıları. Tamamen Türkçe olarak hazırladım. Hani aklım karışmasın. Bir taraftan da İngilizcesini düşünmeyeyim diye. Hani proje genel olarak bu şekilde olacak. Hani videonun uzunluğundan da anlayabilirsiniz. Hani development süresi biraz fazla olacak. Projeyi bitirmemiz biraz uzun sürecek. Ki hele hani aklıma takılan bazı kısımlar mevcut. Multiplayer kısmı gibi. Ben şu an herhangi bir şekilde bir multiplayer proje geliştirmedim. Onun için de hani aklımda pek bir fikir yok. Nasıl bir multiplayer kısmı oluşturacağıma dair. Yani yapmak istediğim şey Warframe oyunundaki gibi oyunculardan birinin host olmasını istiyorum. Diğeri ise hani onunla eşleşip bir oyuncu cihazının telefonun üzerinde bütün aksiyonun gerçekleşmesini istiyorum. Hani sonucunda bu projeyi tamamlayacak mıyız? Hani garanti olarak bu oyunu yapacak mı derseniz hani açık konuşayım pek bir fikrim yok. Tamamlayabilir miyiz, tamamlayamaz mıyız? Ben projeyi oluşturacağım. Tabii ki de yani multiplayer kısmı gibi benim de deneyimimin olmadığı yerler var. Hani onları tabii ki de öğrenip kendi projem üzerinde yaparak size göstermek istiyorum. Ama diyelim ki bir şekilde oturtamadım ve projeye entegre edemedim, beceremedim. Hani o zaman da şu şekilde yaparız. Ben yeni boş bir proje açarım. Hani yine yapamadığım kısımlar olursa onları da boş proje üstünde nasıl yapıldıklarını falan gösteririm. Veya kendi projeme entegre etme kısmı uzun sürecek diyelim. Çünkü öngöremiyorum herhangi bir deneyimim olmadığı için. Ama yani yanlış hatırlamıyorsam birkaç ay önce kadar falan Unity bir video paylaşmıştı. Birkaç yerde de şey görmüştüm. Bu multiplayer eşleştirme kısımları falan en azından hani çok basitleştirildi falan diye çok zorlanacağımızı düşünmüyorum. Hani videoları izlemedim, haberleri de tam okumadım. Sadece başlıklarını görüp geçtim ama yani çok da zorlanacağımızı düşünmüyorum. Eğer başlıkta yazıldığı gibi ise kolaylaştırmışlarsa bu işleri. Yani genel olarak proje bu kadardı. Bundan sonraki oyun listemizde bu proje olacak. Adı belli değil. Ben ne zaman Game Design dokümentinin, oyun tasarım dokümanını tamamlarsam projenin, o zaman oyun yapım videolarına geçmeye başlayacağız. Grafikleri için hani çok detaylı grafiklerin olmasını istemiyorum. Belki yani yetenekleri falan biraz detaylı yapabilirim de onlar da ben biliyorsunuz oyunun hedef platformu telefonlar olduğu için onları da ne gibi bir düzeyde maksimum tutabilirim bilmiyorum. Hani elimden geldiğince basit grafiklerle iyi göze hoş gelen yetenekler oluşturmaya çalışacağım. Yani mümkün olduğu kadar az particle kullanarak, mümkün olduğu kadar shader'a yoğunlaşarak yetenekleri o şekilde oluşturmaya çalışacağım. Fakat ne düzeyde olur? İşte fikrim yok. Proje ilerledikçe göreceğiz onları. Yeteneklerin daha tasarımını falan bile bitirmedim. Hani nasıl bir şey olacaklarını bile belirlemedim. Onları da işte burada hani oto-atak simülasyonlarından yola çıkarak oluşturmayı planlıyorum. Yine oyunun dengesini koruyabilmek için. Özetle buydu. Hani bu tarz bir projeye başlayacağız. Önceden videosunu çekip haber vermek istedim. Hani ben ne kadar sürede bitiririm oyun tasarım dokümanını hazırlamayı falan bilmiyorum. Ama bitirdiğim zaman yavaştan şeylere geçeceğiz. Oyun yapım videolarına. Oyun yapım videolarının sonlarında ise o oyun tasarım dokümanındaki ait yaptığımız yere olan ait kısmı da gösteririm. Bu şekilde oyun tasarım dokümanımızı takip ede ede oyunumuzu tamamlamış olacağız. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. İlerleyen videolarda görüşürüz.